olmaz dediğim kişi şu an eşim. شو تعلمت عن أوزcan بعد زواجك الأول؟ Ben şu anki eşimle, Samar'la birbirimizi anladığımız iki kişiydik fakat küçüktü ve ayrıldık. Sonra bir evlilik yaptım ilk eşimle. Fakat yolda anladık ki aslında biz birbirimize göre insanlar değiliz. Samar'dan bana bir mesaj geldi. İyi misin? أبا أدخل على موضوع حساس أن زواجك من سمر سوالك تحدي كبير مع والدتك ومع أختك. Ekranlara çıkıp bu sevdiğiniz sanatçı annesini sokağa at. Ben bu aileme karşı her türlü maddi manevi saldırıyı, نروح لكوزاي. geri kalan her şey yalan. شوف تعبتني أنا معك الحين. اوكي نحن تونا خلصنا اللقاء. بتشوفوني انا اتكلم بالعربي واس كان يتكلم بالتركي. بس ما ادري طولنا. من ناحيتي انا استمتعت وايد في هاللقاء. عموما وايد صعب ان الواحد يسمع لايف ترانزليشن ويحاول يتواصل مع الشخص اللي قدامه. مو بسهل. بس من اكثر المقابلات اللي سويتها كلايف ترانزليشن ودخلت في الموضوع واحس عقولنا كانت تاخذ وتعطي فانا وايد استمتعت. Benim için de gerçekten de şahane bir röportajdı. Uzun uzun yıllardır kimseyle röportaj yapmıyorum. Yapmama nedeni de işte bu konular açılacak ve konuşmak zorunda kalacağım diye yapmıyordum. Ama Enes hepsini bana konuşturttu ve çok keyif aldım. Hatta ve hatta bir yerden sonra aynı dili konuşuyormuşuz gibi devam ettik neredeyse. Onu tanımış olmak, onun vasıtasıyla sizlere ulaşmış olmak çok keyifli, güzel bir tecrübeydi benim için. İnşallah sizler de keyif alarak dinlemişsiniz. فاللي مش مشترك في القناة أتمنى تشتركون عشان نحن نقدم لكم أفضل ضيوف، أفضل العقول وأفضل القصص. واللي ما ياسي يتابعه حصلوه وين ما تحصلونه، تابعوه في كل مكان وادعموا شغله وعقليته والفن اللي ياسي يقدمه حق كل حد. اوكي انجوي. Özcan gerçekten nasılsın? Gerçekten iyi. I'm good, thank you. وفي هالفترة بصراحة هو كيف في هالفترة كشخص؟ Karmaşık. Ama ben bu konularda tecrübeliyim. O yüzden de o karmaşayı yoluna sokmayı bir şekilde öğretti hayat bana. Yoluna soktuk. Sokacağız. Daha da devam edecek. Bunlar hep olacak. تشوف نفسك إنسان انفعالي ولا هادي؟ Ben görüp görebileceğin en sakin, en sabırlı adamım. Hatta karşı tarafı çatlatacak kadar sabırlı ve sakin. لو أسألك أوزcan أنت منو؟ Ben şu an bir babayım. Önceliğim bu. Sonra bir sanatçıyım. Sonra bir eşim. Bütün bunların karması. İyi bir insan olmaya çalışıyorum. Ama iyi bir insan çok göreceli bir şey. Neye göre iyi, kime göre iyi. O yüzden de iyi biri olmak iyi bir şey mi o bile tartışılır hale geldi. Bu yeni yaşadığımız dünyada. Dengede durmaya çalışıyorum. Yani o artının merkezinde kalmaya çalışıyorum. بالنسبة لك أوزcan شو ولا منو هو الشخص الزين ولا الجيد؟ İşte orası karışık. Maalesef.
Yani iyi insan bence aşırıya kaçmayan insandır. Yani parayla meselesini kafasında çözmüş olan insandır. Sorumluluklarını yerine getiren insandır. Bu hem iyi insandır hem kaliteli insandır. Hayatı, yaşamı başkalarına zehir etmeyecek, zindan etmeyecek şekilde kendi standartlarını koruyabilen insandır. Her şeyden öte bence sorumluluklarını, yaptığı işi hakkıyla yapabilen insandır. اوكي يا استاذ. طفولتك في 3 كلمات. Çocukluğum 3 kelimeyle şöyle özetlenebilir. Kısa, yoğun, yoksul. إذا اشرح لي أكثر لو سمحت. Çocukluğum çok kısa sürdü. Yani çocukluğumu çok yaşayamadım açıkçası. Bunu bir drama olsun diye söylemiyorum bu arada. Bu benim için çok büyük bir avantaj. Uzun süre çocuk kalmak çünkü iyi bir şey değil. Kendini yetiştirememiş insanlar var ya etrafımızda. Ben oraya biraz sadece erken geçiş yaptım. Yoğun deme sebebim birçok şeyi, yani bir çocuğun çok çok ileride tecrübe etmesi gereken ya da şahit olması gereken birçok şeyi çok küçük yaşlarda yaşadım. Şahit oldum. Çalışmak mesela. Ben sahneye çıktığımda 9 yaşımdaydım. Yani 9 yaşımda sahneden para kazanmaya başladım. 12 yaşımda koskoca bir aileyi geçindirecek bir bireye dönüştüm. 13 yaşımda, 14 yaşımda bilmiyorum nasıl anlarsınız bunu, pavyonlarda çalışmaya başladım. Pavyon kültürünü bilmiyorum, biliyor musunuz? Yani onun dışında sorumluluklar mesela beni çok erken büyüttü. Yoksulluktan kastım da, yoksulluğu da ben her insanın yaşamı içinde bir görmesi, tatması, bilmesi, tecrübe etmesi gerektiğine inanırım. Hayatın bir gerçeğidir çünkü yokluk bilinci. Bu yokluk bilincini bilmeyen insanlar maalesef çok müsrif, çok agresif, çok anarşist olabiliyor. Anarşist de demeyeyim, aslında doğru kelime o değil. Talan eden insan olabiliyor. O yüzden de evet, yoksulluğu da yaşadım, yoğun bir çocukluk yaşadım ama kısaydı. تحس الطفل اللي بسرعة يكبر هذا شيء زين ولا مو زين؟ Göreceli. Bunu hayatında nasıl kullandığınla alakalı bir şey bu. Mesela ben sanatın sokaktan geldiğine inanan bir insanım. O sokak kültürünü yaşamak, sokaklarda büyümek, sokağı tanımak, oralardan gelmek. Yani en dip katmanlardan her kademesini yaşaya yaşaya yukarıya çıkmak bir sanatçı için çok kıymetli bir şey. Ben bunu böyle kullandım. Ama başkası bunu hayatında drama çevirebilir. Avantajlarını görmeyebilir. O başka bir şey yaşar, başka bir yere gider hayatı. Yani tamamen göreceli ve kişiyle alakalı bir şey. Her zaman iyi değil ama. Ben galiba o şanslılardan biriyim. هي أتوقع معظم الناس مش محظوظة ولا ما يعرفون ياخذون هالطفولة والشدة اللي مروا فيها لصالحهم. Evet, işte o da hayatında o süreç içinde tanıştığın, karşılaştığın insanlarla alakalı galiba. Yani orada biraz şanslı olman gerekiyor. Yani sana böyle gerçekleri, hayatı dosdoğru öğretebilen, algılarını açabilen, hayata başka başka pencerelerden bakmayı öğretebilen kişilerle karşılaşman gerekiyor. O kişiler her zaman da doğruyu sana göstermiyor. Zaten bu da bir avantaj. Yani burada çok garip bir denklem var. Yani her zaman iyi yaşamak iyi bir şey değil. Aslında sana hayatı kötü şeyler öğretir.
kötü tecrübeler öğretir. Bazen yanlış insanlarla karşılaşmış olmak o an yanlış gelebilir ama bir süre sonra en doğru kişidir o. Aslında sana o yolculuğunda o öğrenmen gereken şeyi öğreten kişidir. Yani bir anda en doğru kişi haline gelebilir yani. تحس أنت كان رحلتك ونجاحك ما بين الجهد والحظ كم تعطي كل واحد نسبة؟ Ben çok şansa inanmam. Şanssızlığa inanırım ama. Bak burada böyle bir paradoks var. Yani şansa inanmam ama şanssızlığa inanırım. Neden şansa inanmam? Yani şansın olabilmesi için onun olmaması gerekiyor. Halbuki her insana armağan edilmiş bu hayatta fırsatlar ve şanslar var. Onlar zaten senin. Yani o yok değil. O var. Sen onu kullanmadığın zaman şanssızlık olur o. Kullanamadığın zaman o şanssızlık olur. O yüzden şans yoktur. Yani şanslılık yoktur. Şans hep vardır zaten. Ama şanssızlık vardır. O da nedir? İşte o var olanı kullanamamaktır. Ben o yüzden hani ona çok inanmam. Şansa çok inanmam. Ben hayatta her şeyin yani ben daha doğrusu tesadüflere de inanmam. Benim Su ve Ateş diye bir filmim vardır. Filmin açılışı tesadüf diye bir şey yoktur. Olması gereken olur. Yani bu benim inancım ve bununla ilgili çok delilim var yani. Anlatabilirim size saatlerce. Yetenek ise Michelangelo'nundu galiba, bir hikayesi var. Bir heykel yapıyor ve o heykeli sergiliyor. Kral, herkes bayılıyor, bütün sanatseverler. Bu heykeli nasıl yaptın diyor. O da diyor ki bu heykeli ben yapmadım. Bu taşın içinde zaten vardı. Ben fazlalıklarını attım. O orada duruyordu zaten. Her insanın bir yeteneği vardır. Her insanın bir potansiyeli vardır. Bunu sadece ortaya çıkartabilmek, yani bunu açığa çıkartabilmek, bazen bunu sen başarıyorsun, bazen biri görüyor, sendeki o fazlalıkları atıyor. Bazen farkına varmıyorsun, hayat seni oradan oraya savururken bir anda o şekli şemali buluyorsun. Yani hangisi yardım etti? Yüzdesi kaçtı? Şans mıydı? Yetenek miydi? Onu kestirmem çok zor. Ama şunu biliyorum, ben erken yaşta kendimi keşfetmiş biriyim. Kendi potansiyellerimin farkına varmış biriyim ve o çocuk yaştan beri, yani çok küçük, dedim ya 9 yaşımdan beri sahnedeyim. Bunu bilmesem nasıl çıkayım sahneye? O yeteneğimin farkına o yaşlarda varmış biriyim. Bunu sadece ilerletmek, bunu yükseltmek, buralara kadar taşıyabilmek istikrar istiyor, sabır istiyor, dirayetli olman gerekiyor, güçlü olman gerekiyor. Onları da işte yolda kazandım, yolda edindim. شو أجمل ذكرى من طفولتك؟ Sokak. Biz sokaklarda büyüdük. Senin de bir çocuğun var bildiğim kadarıyla. Benim de çocuğum var. Bunlar apartman dairelerinde büyüyorlar. Yani sokak tabii mesela ağaçtan düşmeyen çocuk mu olur Allah aşkına? Kafamın her yerinde yarıklar var. Biz çocukken ağaçlardan çok düşüyorduk çünkü. عندي كفاية. Tabii. Ondan tabii. Yani komşunun bahçesinden meyve çalmak. Ondan sonra dağlarda, taşlarda elinde sopalarla yürümek. Çocuklarla sokakta oynamak. Tozlu, taşlı sahalarda futbol oynamak. Yaralanmak, dirseklerini yaralamak, dizlerini yaralamak. Bu çok güzel bir şeydi. Gerçekten de güzeldi. Bunu şu an yaşayamıyorlar yani. Bu da üzücü. وفي مثلا هل تقدر اصلا تتذكر يعني لحظه كنت وايد سعيد فيها كطفل؟ Şöyle söyleyeyim. Öyle belirli bir an ya da bir zaman size söyleyemeyebilirim ama genel olarak ben hayatımda birçok şeyi artık iyi görmeye çalışıyorum. Bana bu soruyu 10 sene önce sormuş olsaydınız ya da 20 sene önce bana bu soruyu sormuş olsaydınız çocukluğumla ilgili çok dramatik şeyler anlatırdım.
Ama şimdi öyle değil. Şimdi baktığım yerde 50'li yaşlardayım. Şu an baktığım yerde onlar hiçbir bana dram gelmiyor artık. Yani dramatize etmiyorum. Benim için onların hepsi çok avantajlı, çok güzel, çok özlem duyduğum şeyler. Ee, Herhalde sahneye çıktığım o an, ilk an benim için çok aklımdan çıkmayan anlardan biriydi. Yine 12 yaşımda bir tiyatro sahnesine çıkmıştım. Ve garip bir şekilde oyunu ben yazmıştım. O yazdığım oyunu sahnelemiş olmak ve orada oynuyor olmak, o seyirciyle ilk kez tiyatro seyircisiyle karşılaşmak. Yani bunlar benim unutamadığım şeylerdi. Sobalı bir evimiz vardı. O sobalı evimizin akşamları etrafında uyurduk 6 kardeş. Mesela onlar çok güzel şeylerdi. Çok güzel anılardı. O sobanın sıcağı. Soba böyle söner. Sabaha karşı üşürsün ve o yorganlar ağır ağır yün yorganların altında uyanırsın falan. Ya da sabah gözünü açtığında sen uyurken tekrar soba yanmıştır. Üstünde çaydanlık vardır. Onun sesiyle uyanırsın falan. Bunlar çok güzel şeylerdi. Ama 20 sene önce benim için dramdı bunlar. Şimdi öyle değil. Öyle bakmıyorum. Bunlar güzel şeylerdi. وشو كان أصعب لحظة من طفولتك؟ Çalışmak. Çok erken yaşta iş hayatına başlamak. Sanayide çalışmaya başladım. Marangozluk yaptım. Bu yer karoları, yerlere döşenen plakaların ağır bir işçiliktir bu. Orada çalıştım. İnşaatta çalıştım. Tekrar söylüyorum, dram yapmıyorum. O dram değil. Bunlar benim için güzel şeylerdi. Beni büyüten şeylerdi, güçlendiren şeylerdi ama zordu. Çok küçük yaşta evi geçindirmek zorunda kaldım. Ben ve abim beraber. Biraz baba yoksunluğuyla yaşadık. O yüzden de 4 tane kız kardeşimin çok erken yaşta babası olmaya başladım. Bunlardı. ليش الأب وين كان؟ Her yerdeydi. Biraz çapkın bir adamdı. Maalesef her yerdeydi. Yani aşiret çocuğuydu. Çok büyük bir aşiretin, Bedi Hazilan aşiretinin bir çocuğuydu. Dağıldıktan sonra o aşiret, o yıllarda dağıldıktan sonra işin açıkçası bunlar bireysel olarak tek başlarına hayatı çevirmekte zorlanmış kardeşler, babam ve amcalarım. Aralarında çevirebilmişler olmuş. Benim amcam çok ünlü bir Kürt ozanıdır mesela. Shakiro Dengibej diye bilinir. Mesela o farklı bir yere kendini taşıyabilmiş. Ama diğerleri maalesef bir toparlayamamışlar. İşte babam da onlardan biri olmuş. Suçlamıyorum, asla suçlamıyorum. O şartlarda, o konumda, o durumda, onun geldiği yerden gelmeden onu anlamak, onu yorumlamak, onu suçlamak hata olur, yanlış olur. صح. وهل كنت قريب يوم كنت صغير من الوالد ولا الوالدة؟ Yakındım, anneme daha yakındım. Fakat 12-13 yaşımdan beri evden ayrıldım. Yani 13 yaşımda işte ayrıldım. Biz Aydın'da büyüdük. Aydın Ege bölgesinde küçük bir şehirdi. Ben 13 yaşımda İzmir'e, yani Aydın'a 100 kilometre öteye başka bir şehre çalışmaya gittim. Oradan Antalya'ya, oradan İstanbul'a, oradan Almanya'ya, Almanya'dan tekrar İstanbul'a şöhret oldum ondan sonra zaten. وعمك شاكيرو صح اسمه؟ شاكيرو؟ Evet, Shakiro. شاكيرو. كيف أثر عليك أنت؟ Bir kere müthiş bir sestir. Fırsat bulursanız bir ara Shakiro Dengibej diye yazarsanız o sesi duyarsınız. Müthiş bir sestir. Yani dünyada bilinir. Ben Avustralya'da, pardon özür dilerim, Kanada'da bir müzisyenle tanıştım. Hugh Maj diye. Birçok Hollywood filmine keman çalmış önemli bir müzisyendir.
Burada onunla bir çalışmamız oldu. Burada İstanbul'da tanıştığımızda bana şey diyordu. Ya senin sesini birine benzetiyorum. Böyle birini hatırlatıyor falan diyordu bana. Sonra adam bir anda fırladı. Arabasına gitti. Arabasından CD'leri aldı, geldi. Buna dedi benzetiyorum. Dedim bu benim amcam. Ta Kanada'dan bir müzisyen, hem de Hollywood filmlerine müzik yapan bir müzisyenin tanıması bana ilginç geldi. Çünkü amcam hiçbir zaman stüdyo kaydı yapmadı. Hep oturduğu yerde klam derler ona. Klam okudu. Yani eli kulağında recorder, teyplerin recorder'ına basılarak bütün kayıtlar o. Yani okuyor ve teypler kaydediyor. Böyle bir kayıtla doğudan o sesi ta Kanada'ya kadar duyulmuş olması çok ilginç geldi bana. Hatta şeyin bir şarkısında amcamın sesini kullandı. Jay-Z'ydi galiba, bu Beyoncé'nin eşi, yanlış mı hatırlıyorum? Onun mesela bir albümünde amcamın sesi vardı. Ben Amerika'ya gittiğimde Soho'da dolaşırken mesela amcamın sesini duymaya başladım. Oradan buradan. Rapçiler çok kullanıyor. Amerikan rapçilerinin birçoğunda amcamın sesi var. Coverlar yapıyorlar. Ondan çok miras aldım. Ses olarak. Onun mirasını aldım yani. اوكي يا شاكيرا. وهل كان انت صدق طلعت ورحت اسطنبول يوم عمرك 16 سنة؟ Evet, İstanbul'a ilk geldiğimde evet 16 yaşındaydım. Doğru. Buradan benim Almanya'ya gitmem de ayrı bir maceraydı. Yani Almanya'ya gittim. Almanya'dan 91 yılında geri geldim. Geliş sebebim de zaten albüm yapmak için geldim. Ondan sonra ilk albümü yaptım. O da tuttu. Hemen ilk albümde oldu. Ama oraya kadar olan yolculuk tabii çok yorucu bir yolculuktu. قريت بعد ان كان من شاب كان يبيع خبز تركي، ما اعرف لو اسمه سميت، ما اعرف شو اسم الخبز بس قريت Evet. سميت. فمن ولد شاب يبيع خبز تركي الى مغني وممثل ومخرج وفنان، يعني هاي قصة عجيبة وغريبة. Yani şöyle söyleyeyim. Benim için oradan burası o kadar uzak bir mesafeydi ki. Benim şu an Amerikan başkanı olmam ne kadar uzaksa, ne kadar imkansızsa oradan buraya gelmek de o kadar uzak bir yolculuktu. Ya, Türkiye'ye başkan olmam o kadar uzak değilmiş gibi konuştum ama o da uzak. Şöyle söyleyeyim size. Dediğim gibi ben çok genç yaşta, çok küçük yaşta, 9-10 yaşlarında fark ettim aslında, hani bende böyle bir yetenek var. Benim sesim güzel, müzik kulağım var, sahneyi seviyorum ve seyirci karşısında olabilirim. Ben bunu erken yaşta keşfettiğim için galiba bu kendi kendine, kendi yolunu açtı. Evet, uzak bir yolculuktu yani ve çok da hayal kurmadım aslında. Çok hayalperest değildim. Ben hala da öyleyimdir. Çok gerçekçiyimdir. Yani evet, insan hayal kurmalı. Doğru. Ona bir şey demiyorum. Ama ben çok gerçekçiyimdir. Hep adım adım. Mesela ben 9-10 yaşımdayken planım 50 yaşında ben çok büyük bir sinemacı olacağım, yıldız olacağım, senarist olacağım, şarkıcı olacağım. Öyle bir şey demedim. Ben sadece dedim ki İzmir'e gideceğim, gazinolarda sahne alacağım. Hedef oydu. Oradan sonra İstanbul'a gideceğim, albüm yapacağım. Hedef oydu. Ondan sonra Almanya'ya gideceğim, orada çalışacağım. Avrupa'ya gideceğim. Hedef oydu. Sonra geldikten sonra işte sinemacı olacağım. Kaç yaşında söyledim ben bu cümleyi? 94 yıllarında. Sinema yapacağım. Bu çocukluğumdan beri çünkü istediğim bir şeydi.
Ondan sonra her şey kendi yumağında büyümeye ve ilerlemeye başladı. Yani benim şöyle bir şeyim vardır ya. Ben bir şey yaparım. O yaptığım şeyi rafa korum. O rafa koyduğum şey beni nereye götürüyorsa onu takip ederim. Onun neresi olduğunu bilemem. Hani zirveye de götürebilir, yerin dibine de götürebilir. Geriye de götürebilir, ileriye de götürebilir. Onu bilmiyorum. Ben sadece hakkıyla gerçekten de hakkını vererek onu yapmaya çalışırım. Bütün odak noktam o olur. Şu an Eylül ayında ben bir filme hazırlanıyorum. Bir film çekmeye çalışıyorum. Mesela bütün konsantrasyonum iyi bir film yapmak. Ama ne bileyim başarılı mı olacak? Nereden bileyim film nereye gidecek? Onu bilmiyorum. İşte o nereye giderse ben de onu takip ediyor olacağım. وتعرف أوس كان في في شيئين. الشيء الأول انك انت ليش شاطر عشان انت مركز على الاشياء اللي انت تقدر تتحكم فيها. كل شيء ثاني ستخليه عشان اصلا مضيعة وقت انك تقول اتمنى الناس يحبون الاغنياء ولا اتمنى بوصل لهالشيء ولا اتمنى هالاشياء هالعناصر كلها ما يخصها فيك انت. انت مركز انك تتقن الشيء اللي في ايدك. هذا انا اقدر اعطيه 100% وبعدين وين ما يروح. فهالشطارة اللي يمكن الناس وايد تتفكر في الاكسترنال فاليديشن انه اتمنى الناس يحبوني، اتمنى ما ادري الشخص هذا يرقيني في الوظيفة. انت اشتغل صح واذا ترقيت واذا ما ترقيت ان شاء الله حد ثاني بيلاحظك ويمكن تروح مكان ثاني. فهالنقطة الاولى. النقطة الثانية، انت مشوارك من عمرك 9 سنين عبارة عن اللي انا احب اسميه compounded success. الكومباوندد سكسس يكون 1% a day، يعني مرات 0.1% بعد، يعني يوم على يوم على يوم. في كتاب عن اسمه Outliers يتكلم عن ان اي انسان يكون وايد شاطر في مجاله على الاقل لازم يكون حاط 10,000 ساعة في الشيء، اقل شيء 10,000 Çalışmak ساعة. zorunda. Aynen. هل 10,000 ساعة أحس قصتك لو أخذ من 9 سنين لين اليوم، أنت ما نجحت في لحظة. أنت من عمرك 9 على الستيج. فالناس اليوم خصوصا في عالم السوشيال ميديا يقولون مثلا هذا عنده كم أغنية مشهورة وخلاص استوى ناجح. لا، يعني في ساعات وساعات 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 الاكسرسايز والتريننج والبراكتس. فهالنقطتين احس حياتك فيها الكومباوندد سكسس وفي انك انت مركز انك تتقن الشيء اللي في ايدك. Kesinlikle haklısın. Yani bunu tabii ki bilerek yapmadım. Hani bunu yapmam gerektiğini hesaplayarak yapmadım. Ben genelde de öyleyim, yani hayatımda da öyleyim. Ben daha çok olanı, elimde olanı, gözümün gördüğü, bildiğim, güvendiğim şeylerle yol almayı seviyorum. O sonra başka bir şey doğurabiliyor. Sonra ona yönelebiliyorum. Ama çok hayalperest ya da şöyle söyleyeyim sana. Mesela şu an ben bir çocuk yetiştiriyorum. Bir oğlum var ve oğluma benim sürekli söylediğim bir şey var. Asla ve asla sevdiğin şeyi yapmaya çalışma. Yapabildiğin şeyi yap. Ben uçmayı çok seviyorum ama pilot olmaya çalışmıyorum. Ama sevmesem bile bazen zaman zaman sahnede olmaktan nefret ediyorum. Ama çok iyi yapıyorum. Bazen set beni çok yoruyor. Geçen hesapladım. 1500 bölüm dizi çekmişim neredeyse. 16 sinema filmi çekmişim. Bunun yarısını ben yazmışım, yönetmişim. Oynamışım bir de. Herhalde kariyerimde saymadım ama 6-7 bin konser vermişimdir. Yani bazen sevmeyebiliyorsun, bazen nefret edebiliyorsun, çok yorulabiliyorsun.
Ama bu yapmamı engelleyen bir şey değil. Çünkü iyi yapıyorum. Ama bazen sevdiğim başka birçok şey var. Sırf seviyorum diye oralara yönelirsem صح. وتعرف أوسجان هاي من أهم الدروس اللي أحاول أعلم أولادي وأعلم الشباب اللي يسمعون لي. هالهوس اللي عندنا اليوم من الشباب اليوم أنا بس أسوي الشيء اللي أحبه، أنا لازم أكون passionate. أوكي حلو، ولكن كل شيء في تاكس، في ضريبة. يعني لو أنت تبغى تكون مغني في أشياء مو بحلوة، يمكن أنت ما تحب الكاميرات، ما تحب الباباراتي، ما تحب الميديا، ما تحب بس هذا جزء منه عشان تسوي الشيء اللي تحبه. ففي كل شيء في تاكس. حتى يوم عندك بيبي أنت ما تبغى الساعة 3 الفجر تقوم وتطبطب عليه، أنت تعبان تبغى تنام، بس البيبي يصيح فتقول لا أنا بس يوم أحب البيبي أروح أشل البيبي وألعب معه. لا، البيبي لو تبغى يطلع طبيعي وتبغى يطلع ولد زين في تاكس. فهالضريبة لازم أولادنا يعرفون إن في تاكس، في ضريبة لو أنت تبغى تسوي الشيء اللي أنت تحب تسويه. Evet. تعال. Evet. Evet. Yani o bedeller ödenmek zorunda. Doğru diyorsunuz. Eğer gerçekten de hem tutkulusun, hem çok seviyorsun, hem de yapabildiğin bir şeyse bu bizim Türkçe'de bir laf vardır. Ballı kaymaklı olur yani. Bu çok güzeldir. Okey. Ama bazen gerçekten de insan kendinde olmayan, kendi potansiyelinde olmayan bir şeyi çok sevebilir. Ama gerçekten yapabileceğin bir şeyse ve gerçekten de onu seviyorsan ve ona karşı tutkuluysan o müthiş bir şey. 100%. وتعرف أوسجان أنا وايد مرات أروح عند طلاب الجامعة أقول لهم لو عندك الموهبة حلو، بس مش الموهبة ان انت تفكر انت موهوب ولا امك تقول لك انت شاطر، لا، ان الناس يقولون ان انت شاطر، مش ماما تقول وبابا يقول لا. لازم الناس يقولون ان هذا صدق. وسجان صدق صوته حلو، اوكي، فعندك موهبة. بعدين تضربها في شغل عمل واجتهاد ووقت. Evet. بتطير. Yani o ne bileyim ben, bazen insanlar gaza da geliyor galiba. Hani صح. işte Anes çok yakışıklısın, senden çok iyi bir manken olur. Tamam olur ama Enes aslında çok iyi bir لا انا moderatör. قصير ما يمشي. Kıyafet modeli olabilirsin ama hani burada çok iyi moderatörlük yapıyorsun mesela. Şimdi gaza gelip oralara yönelirsen bu boşta kalır. Şu an ben senin sayfanı takip ettim, baktım. Seni yeni tanıdım ama gerçekten de takdir ettim. Müthiş işler başarmış bir adamsın. Yani bu müthiş işleri herhalde sen kendi kendini keşfederek, buradaki potansiyelini bilerek ve katlayarak yürütmüş birisin. Yoksa hepimizin sevdiği birçok şey var. Her sevdiğimize yönelmeye kalkarsak olmaz. Biz ne yapabiliyoruz hani? Biz ne yapabiliyoruz? Herkesin bir yeteneği vardır. Ben bunu bilirim yani. Burada sabittir benim düşüncem. Hiç kimse demesin ki benim yapabilecek bir şeyim yok. Vardır. Vardır. 100%. Onu bilmen lazım. وتعرف أوسجان، يعني أنا من الأشياء اللي حبيتها في نفسي أن أنا مجرب، أجرب. جربت كل شيء، جربت كرة قدم، جربت بترول، جربت كل شيء، ماركتينج، جربت فوتبول، كل شيء، ليه ما أشوف شو اللي يمشي. أوكي هذا ركز هني مثل ما أنت قلت. بس أنت ما شاء الله حصلت يوم عمرك 9 سنين، أنا حصلت Ben daha erken بعدين. Doğru. صح. أوكي، نروح لعالم الحب. أنت شو تعلمت عن أوسجان بعد زواجك الأول؟ شو تعرفت عن نفسك؟ Çocuğum doğduktan sonra bende çok şey değişti. Hani ya da şöyle söyleyeyim size.
bende aslında var olan ama çok fazla kullanmadığım birçok tarafım çok daha açığa çıktı. Evlendikten sonra şu anki eşim gerçekten de çok sevdiğim ve bana çok iyi gelen bir kadın. Her zaman hani hayatta ruh eşi derler ya. Ben pek ona inanmazdım ama galiba böyle bir şey varmış. Yani sohbetin başında da söylediğim o tesadüflere inanmıyorum dediğim türden bir eşim var. Biz hiç tesadüf diyemeyeceğim. Sanki bir şeylerin bizi örüp örüp planlayarak bir araya getirdiği bir birliktelik yaşadık ve evlilik yaşadık. Bu iki unsur yani çocuğum ve eşim bende birçok şeyi değiştirdi. Yani şu an yaşadığım şeyi, hissettiğim şeyi aşk gibi kısır bir kelimeyle anlatmam neredeyse mümkün değil. Yani içi çok dolu bir şey. Bazen adını koyamadığınız şeyler olur ya hani ilk kez yaşıyormuşsunuz gibi sorarlar size. Ne hissediyorsun şu an diye. O hissettiğin şeyi bir tarif edemezsin. Bir anlatamazsın. Onu böyle hani basit bazı kelimelerle işte ifade etmeye çalışırsın. İşte ayaklarım yerden kesildi, midemde kelebekler uçuyor. İşte her şey toz pembe gibi böyle hani çok yüzeysel hiç aslında karşılamıyor. Tam karşılamıyor. Ya benim şu an yaşadığım şey 50 yıllık yorucu, ciddi bir maraton, yüksek dozda koşan bir adamın şu an niçin bunları yaptığını, neden bu kadar koştuğunu, neden bu kadar badireler atlatarak, bu kadar risk ve bu kadar bedel ödeyerek bu hayatı yaşadığını işte bana bu iki kişi cevapladı. Bizim için dediler. Yani bunun için dediler. Yani biz gelecektik, sen bize doğru koştun. Öyle oldu ve bu beni çok dinlendirdi. Çok iyi geldi yani. Böyle hani bir tarafınız uyuşur ya yatarken hep aynı yere yatarsınız. Sonra tersi hareket ettiğinizde vücudunuzda bir rahatlama hissedersiniz. Beni böyle bir anda terse çevirdiler. Bu bana çok iyi geldi. Ve güçlendirdi de. Mesela şu an gerçekten de çok saçma sapan şeylerle mücadele ediyorum. Onlar olmasaydı bu kadar dayanıklı olamayabilirdim. Şu an eski Özcan'dan çok daha dayanıklı, çok daha güçlü, çok daha open mind'ım. Yani kafam çok daha açık. Mesela şu anki üretkenliğim hayatımın hiçbir döneminde olmadığı kadar yoğun. Şu anki olayları okuma şeklim, olaylara yaklaşma şeklim, hayatımda daha önce hiç olmadığı kadar isabetli. Bu eşimin ve çocuğumun bunda çok faydası var. O yüzden hani bu aşk gibi küçük böyle 3 harfli bir şeye sığdıramıyorum. Daha büyük bir şey, daha yoğun bir şey. تعرف مرات أقول مش كل شعور لازم ينوصف في كلمة. مو لازم حتى نحاول نخلي شيء غريب ما تقدر مثل الفن. لو تشوف لوحة فنية ما تقدر تشرحها. Kesinlikle. Kesinlikle. بس أنت ما جاوبتني ما قلت لي أنا خليت جوابك عشان جوابك كان حلو فخليته. بس سؤالي كان أنت تزوجت مرتين صح؟ Doğru. أوكي. بعد الزواج الأول شو تعلمت عن أوزتشان ويمكن خدت للمرحلة الثانية؟ O öyle olmadı işte. Şöyle özetleyeyim. Çok oraya girmek istemiyorum. Şöyle özetleyeyim. Ben şu anki eşimle Samar'la ne zaman tanıştık? 9-10 sene oldu. 10 yıl önce tanıştık. Çok küçüktü.
Hem küçük görünüyordu hem küçüktü. 20 yaşındaydı. Ve ama zihnen öyle bir kız değildi. Vardır. Kadınlar erkeklerden çok daha erken olgunlaşır. Maalesef bizim böyle bir defomuz var. Öyle değildi. Birçok şeyi konuşabildiğim, birçok şeyi tartışabildiğim, birbirimizi anladığımız iki kişiydik fakat çocuktu, küçüktü. O yüzden olamazdı. Ve ben döndüm Samar'a. Olmaz dedim yani. Hani mümkün değil. Üzdüm kızı. Ben de üzüldüm. Yani keşke o yaşta olmasaydın. Yaşını ben seçmedim çünkü. Ben demedim bana 20 yaşında. Demedim, o denk geldi. O çıktı ve o aradığım özelliklere sahip olan kişi 20 yaşına çıktı. Şanssızlıktı. Ve döndüm, dedim ki olmaz. Hatta aldım aynanın karşısında. Dedim bak Allah aşkına. Olmaz dedim yani. Olmaz. Çok küçüksün. Üzüldüm. Ve ayrıldık. Sonra bir boşluğa düştüğüm bir an oldu. Ona hiçlik dönemi diyorlar galiba. Böyle hiçliğe düşmek. Yani her şey bir anlamını yitirmeye başladı. Ben niye çalışıyorum? Ben niye üretiyorum? Tamam, yapıyorum, sürekli yapıyorum. Hep bunu mu yapacağım ben? Tamam yapayım da kime yapıyorum, neye yapıyorum? Hani bir anlamını yitirdi her şey. İşte o sırada hayatımda hiç deneyimlemediğim, daha önce hiç deneyimlemediğim bir şeyi deneyimlemek istedim. Evlilik, çocuk. Çünkü diğerleri hep tekrara girmeye başlamıştı. Albüm yap, sahneye çık, film çek, dizi çek. Albüm yap, sahneye çık, film çek, dizi çek. Tamam, hani hep dön, aynı şeyin içinde hamster gibi döndüğümü hissettim. Bunun dışında bir şeyler deneyimlemek istedim. Daha doğrusu deneyimlemek değil de hani onun tadını almak istedim. Belki o beni yeniler dedim ve çok ötesine berisine bakmadan çok fazla olur muyu olmaz mıyı hesaplamadan bir evlilik yaptım. İlk eşimle. Aslında ikimiz de birbirimizi tanımadan, çok tanımadan bir evlilik yaptım. Ve hızlı bir şekilde de hamile kaldı. İkimizin de istediği bir şeydi. Fakat yolda anladık ki aslında biz birbirimize göre insanlar değiliz. Bu öyle bir şey değilmiş. Ama Kuzey doğdu. Tekrar söylüyorum. Şu an başa dönsem yine o kadını bulurum, yine evlenirim, yine o çocuğu doğurturum. O başka bir şey. İyi ki oğlum oldu çünkü. Ve sonra kötü günler geçirmeye başladım. Çünkü planladığım bu değildi. Ben çocuğuma çok düşkünüm. Yani Kuzey benim için çok önemli. Ve ben Kuzey'i Kundak'ta bırakıp ceketimi alıp çıkıp gitmek zorunda kaldım. Çok acı verdi bana. Gazeteler yazdı bunu, işte basın yazdı falan filan. Aradan bu arada da 5 sene mi 4 sene mi bir zaman geçti Samar'dan sonra. 4-5 sene sonra Samar'dan bana bir mesaj geldi. Bir sürü şey okuyorum gazetelerde, bir sürü şey izliyorum televizyonlarda. İyi misin? Ben de mesaj attım. Değilim. Neredesin? Evdeyim. Evimin bahçesinde oturuyordum, eski evimin bahçesinde. Konuşmak ister misin? İsterim. Geldi ve bir daha göndermedim. Şu anda da eşim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Olmaz dediğim kişi şu an eşim. Ve mutlu olduğum kişi. Ve çocuğumla çok iyi anlaşıyorlar. Yani tabii ki çocuğumun annesi var. Ve annesiyle de biz şu an gayet iyi anlaşıyoruz. Ama çok şanslıyım ki çocuğumun bir annesi daha var. Ve en az annesi kadar seven, ona düşkün, onu koruyan biri var. O yüzden de hani
hayat planlayamıyorsun. Enes. في في مقولة بس ما أعرف بالضبط كيف، بس بما معناه يقول لك بالإنجليزي هو like tell God your plans and watch him laugh at you. Doğru. You know, like you're Doğru. like, Sen planlar sure, yaparken sure. hayat sana güler. Tabii Allah sana güler. Öyle sen. Yani o yüzden başta söyledim tesadüflere inanmam diye. Ya bunun birçok örneğini hayatımda yaşadım. Hayatı böyle okuyabilen biriyim. Yani bu tesadüf olamaz diyorsun. Ya şu an bizim burada olmamız bile ileride bir şeye evrilecek bir şeyin bir şeyi başlangıcı hani bilmiyoruz. Bunu ben de bilmiyorum, sen de bilmiyorsun. Her attığımız adım, her verdiğimiz karar, her yaptığımız bir şey bilardo topu gibi. Yani bilardo oynarken bilardo topuna vurduğumuzda o top saçma sapan bir sürü yere çarpıyor ama sonra gidiyor hedefini bulup deliğe giriyor. Yani oraya gitmek için oraya buraya çarpmak zorunda kalıyor. Yani hayatta da öyleyiz. Oraya buraya çarpıyoruz. أو تدخل السوداء. Tabii saçma sapan. متأكد. Yani maalesef. Bazen o saçma yolculuklar, saçma karşılaşmalar, saçma çarpışmalar yaşıyoruz ama işte o bizi hedefe götürüyor. O an olayı öyle göremiyoruz. Zamanı geldiğinde anlıyoruz onların ne kadar kıymetli ve doğru vuruşlar olduğunu. تعرف أوزجان يعني حتى أنا الحين 43 سنة وهالسنة على يقين شخصي إن ما أؤمن في الصدف. Ben de. في وايد اشياء أوزجان تستوي في حياتي اقول مستحيل صدفه، يعني مستحيل ما يستوي هذا يستوي بهالتركيبه، يعني الشانس يمكن 1 في بليون. Bak sana madem konuya buradan girdik sana bir şey anlatacağım. Çok ilginç bir şey anlatacağım. Yaşım 19. Almanya'dayım. Bir kız arkadaşım var. Bir de bir papağanım var. Bir odalı bir evde oturuyorum. Papağanımın ismi de Bilo. Yılbaşı gecesi. Bir mark param yok. Hiç param yok. Kızı gezdiremiyorum yani. Dışarı çıkartamıyorum. Cadde, bizim bulunduğumuz cadde Aydanbachstraße diye bir caddeydi ve orada panayırlar vardı. Yılbaşı panayırları vardı. Christmas marketler vardı. Ve aşağı inemiyoruz. Yani insek bir şey yesek param yok yani. Ve moralim bozuk, canım sık. Kızın annesi geldi işte biraz sohbet ettik falan. Sonra annesini yolcu etmek için aşağı apartmanın çıkışına gittim. Annesini yolcu ettim. Yukarıya çıktığımda papağanım telefon sesi çıkartmaya başladı. Delililit delililit diye. Anladım telefon gelmiş. O taklit ederdi. Telefon geldiğinde ben telefon sesini taklit ederdim. Telefona baktığımda Musa diye bir arkadaşım. Almanya'dan. Daha önce gazinosunda çalıştığım bir arkadaşım. Telesekter'de notu. Özcan çabuk beni ara. Aradım. Buyur Musa abi. Hemen gelmen lazım. Nereye? Türkiye'den bir sanatçı çağırdık. Evet. Çok kar yağıyor. Evet. Uçak rotar yaptı. Saat 12'ye yetişemiyor. Sahne boş. İçerisi insan dolu. Çabuk gel. Kaç para veriyorsun dedim. Gel burada konuşuruz dedi. Hemen kıza dedim kalk. Gidiyoruz. Biz atladık gittik. Ben sahnedeyim. Okuyorum. Fakat sahne öyle bir yer ki spor salonu. 5000 kişi insan var. Orkestra, ben, gürültü, içeride kimsenin anlaması mümkün değil. Uğultu var içeride. Uuu diye ses çıkıyor. Birinin benim sesimin güzel olduğunu anlayabilmesi için benim o 5000 kişiyi susturmam gerek. Ve ben susturdum. Herkesi susturdum. Orkestrayı susturdum.
O dönemin çok meşhur bir şarkısı vardı. İki Gözüm İki Çeşme diye. Ben gurbetin ocağında diye başlayan yukarılardan, üst perdelerden bir şarkı. O sessizlikte ben onu okumaya başladım. Ben gurbetin ocağında diye bağırdım, şarkıyı okuyorum. Tam o sırada Türkiye'den gelen sanatçı yetişmiş, içeri giriyor. Beni duyuyor. Kim bu çocuk diyor. Abi bir sanatçı, sen hazırlan hemen git bak saat 12 oldu falan. Hayır diyor, bana telefon bulun. Buna telefonu getiriyorlar, anksörlü telefonu. Türkiye'yi arıyor, sahneye uzatıyor. Aradığınız sesi buldum diyor. Karşı tarafta diyor ki hemen al gel. Şimdi bu denklemin içinde benim papağanımı çıkar, olmuyor. Benim cebimde 10 mark para olsun, ben evde yokum, yine olmuyor. Kar yağmasın, o uçak zamanında gelsin, yine olmuyor. Ya da ben sahnedeyken tam adam içeri girdiğinde ben herkesi susturmayayım, yine olmuyor. Bu bir kurgu değil de ne yani? Burada tesadüf diyebilir misin buna? Bir sürü şey bir araya geliyor ve şu an Özcan Deniz karşımda. Yoksa ben Almanya'da işçi olarak çalışıyor olabilirdim hala. Bilmiyoruz. أحس مرات عيب إن نسميه صدفة. It's lazy. انت صدفة. لا tesadüf. لا في مثل ما انت قلت يمكن هذا اللي انت ذكرت عشان انت تعرف الاسباب الببغاء وكذا كذا. تخيل ال10,000 سبب اللي انت ما تعرف. Tabii ki. Tabii ki. Bu benim görebildiğim, insan aklımla görebildiğim, fark edebildiğim. اي والله دائما تعرف كنت افكر كان يعني اكون تعرف تبغى تطلع من برا على البيت تقول نسيت المفتاح تروح تاخذ المفتاح بعدين تقول بطني تروح الحمام بعدين تطلع متاخر شوي 10 دقائق تركب السياره توصل تسوي نسيت اللفه لازم اسوي يوتيرن تسوي يوتيرن توقف على الاشاره تشوف صديقك اللي ما شايفنه من 30 سنه على الاشاره Tabii. وتقول Bu bir tesadüf. كيف صدفه Değil. كيف مستحيل. Tabii değil. Değil. شو كان تحس أهم شيء الحين في تجربتك في الزواج صحي؟ شو أهم شيء؟ Büyütmemek ya. Hiçbir şeyi büyütmemek. O kadar çok nasıl diyeyim? Hayat dümdüz giden bir şey değil. Yani şöyle söyleyeyim size. %100 diye bir şey yok. Her şey %60'dır, %20'dir, %80'dir, %10'dur, %90'dır. %100 diye bir şey yok. %100 sen Tanrısın zaten hani. Öyle bir şey yok. Ya da peygambersin hani, ama %100 diye bir şey yok. Herkesin eksiği var. Herkesin bir karşı tarafa hoş gelmeyen tarafları var. Birinin A problemi var, birinin B problemi var, birinin Z problemi var. Ama herkesin problemi var. Burada önemli olan şu: ben bir problemi kendi hayatımda kaldırabilir miyim? Tolere edebilir miyim? Ben bu problemle, yani karşı taraftaki bu problemle baş edebilir miyim? Bunu dedikten sonra artık o problemlerle savaşmanın, o problemlerle kavga etmenin hiçbir anlamı yok. O yüzden mümkün olduğu kadar, az önce de söyledim ya, sakin, sabırlı, her şeyi büyütmeden. Biz bazen, bizim Türk halkı bunu çok yapar, çok büyütür. Çok, ne derler, feveryan, tez canlılık hani. Daha sakin, olayları soğumasını bekleyerek bazen tartışıyoruz. Çok kafada büyütmüyorsun. Bir saat sonra unutuyoruz mesela. مثل ما قلت it takes two to tango. Aynen. يعني أنت تقدر تكون الصبور والهذا بس لازم الشخص يرقص معاك. لازم. تعرف؟ مرات أنت تبغى ترقص بس الشخص ما يبغى يرقص. أنت يلا لا ما يبغى يرقص.
Onu da işte yük oluyor ondan sonra. Taşımak zorunda kalıyorsun. Sana yük oluyor. صح صح أم شو يعني لك كوزي؟ Her şey. Her şey. Yani ben şu an Kuzey'e, bu doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Kuzey'e tabii ki benim çocuğum, canım. O ayrı bir şey. Ama ben Kuzey'e bir çocuk büyütüyormuşum gibi bakmıyorum. Çocuğummuş gibi bakmıyorum. Kendimmiş gibi bakıyorum. Kendimi büyütüyormuşum gibi bakıyorum. Çünkü insan kendini büyütemez ya. Hani sen annesi olarak kendini büyütmedin sonuçta. Hani büyüdün ama hani sen dışarıdan biri olarak kendini büyütmedin. Şimdi senin %50 özelliklerine sahip biri. Yani senin %50'in. Hatta birçok tarafıyla Kuzey çok bana benziyor. Ve şu an aslında ben bir çocuğu değil, kendimi büyütüyorum. Onu gözlüyorum. Ya ben de böyle miydim? Bu ben miydim? O bana çok büyüleyici geliyor yani. Çok büyüleniyorum ben bu durumdan. Bir de genç yaşta baba olanlar, çok genç yaşta baba olanlar, 20'li yaşlarda baba olanlar ya da anne olanlar. Ama anneler biraz daha farklı da özellikle baba olanlar. Çok anlamıyorlar bunun ne olduğunu. Çocuk büyütmenin, çocuk sahibi olmanın tam olarak ne anlama geldiğini çok anlayamıyorlar. Haliyle anlayamıyorlar. Hayat kavgası var çünkü. Ama benim gibi böyle 50'li yaşlarda çocuk sahibi olmak bambaşka bir şeymiş ya. O kavgalar bitti, o savaşlar bitti. O kaygılar bitti. Artık ayaklarım yere daha sağlam basıyor. Ve çok başka görmeye başlıyorsun. Ama sevgili Sezen Aksu'nun çocuğumun olduğu gün bana söylediği bir şey hiç kulağımdan gitmez. Ömür boyu endişe kulübüne hoş geldin dedi yani. Önce anlamadım, şimdi anlıyorum ne demek istediğini. Ömür boyu endişe kulübü. Yani gerçekten de her şeyi seni çok endişelendi. Koşuyor, endişeleniyorsun. Yüzüyor, çok iyi yüzüyor mesela. Havuza giriyor. Gözümü ayıramıyorum yani. Ya dön git. Çocuk yüzsün. Hayır, gözümü ayıramıyorum. Ya yorulursa, ya su yutarsa, ya bir şey olursa, kramp girerse, ne bileyim ben. Bisiklet istiyor, alıyorum. Ama bir dakika gözümü ayırmıyorum falan filan. Ya da işte birini bazen asistanımın ya da işte birilerinin arabasına biniyor, bir yere gönderiyorum. 10 dakikada bir arıyorum. Endişe, 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 endişe. Büyüyor. Büyüdükten sonra şimdi işte dünya karıştı mesela. Hani şu an dünyanın bu halinde. Bu çocuğu nasıl koruyabilirim? Nasıl bunlardan uzak tutabilirim? Bir sürü şey. Endişe kulübü. يقول لك أولادنا مثل قلبنا بريلين. Kesinlikle. أكيد. Tabii yürüyen yüreğin. Çok doğru. أبا أدخل على موضوع حساس بس أبا رايك عشان اللي قريته يعني. وعندي فضول على هالنقطة. أنا قريت أن في ناس كاتبين عنك أن أوزجان اختار، سأحاول أترجم، أوزجان اختار الحب على دمه. أن زواجك من سمر سوالك تحدي كبير مع والدتك ومع أختك. فهاي كلام الصحافة، فأنا مهم عندي أسمع رأيك أنت. Yok öyle değil. Samar o öyle değil. Maalesef. Burada bir şanssızlık, bir talihsizlik yaşadım. Hiç tecrübe edinmeyi istemediğim bir şeyi tecrübe ediyorum burada. Şunu fark ettim Anes. Şöhret olduğun zaman, ünlü olduğun zaman ya da ailenin en gelir seviyesi yüksek kişisi olduğun zaman
Artık kimsenin evladı, kimsenin kardeşi, kimsenin çocuğu değilsin. Yani onlar bir yerde, sen bir yerde duruyorsun maalesef. Geçen Elvis'in filmini izledim. Elvis Presley'nin filmini izledim. Orada da gördüm adamın hayatını menajeri ve babası, anası mahvetmiş. Michael Jackson öldüğünde bütün aile malları nasıl paylaşacağız derdine girdi. Kim olursan ol, ister Michael Jackson ol, ister Özcan Deniz ol, ister başka biri ol. Ama bu bir gerçek galiba. Ünlü olduğun zaman, şöhretli olduğun zaman maalesef seni artık evlatları, çocuk o vicdanla seni görmüyorlar. Ve sen de bir yerde artık yeter. Benim de bir çocuğum, benim de bir karım, benim de bir hayatım var. Artık ben bir hayatıma dönsem, siz de bir kendi hayatınıza dönseniz dediğin noktada kıyamet kopuyor. Şu an yaşanan o. Başka bir şey değil. Samar işin bahanesi. Şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki Samar Özcan'a bunları yaptırtıyor. Şimdi Samar gelip de karşıma Özcan bunu yap, şunu yap demiyor. Öyle biri zaten değil. Ama evet Samar yaptırtıyor. Doğru. Evet çocuğum yaptırtıyor. Doğru. Ama bana bir şey dedikleri için değil, var oldukları için yaptırtıyorlar. Ben bana baba diye gözümün içine bakan bir çocuğun kahramanıyım. Beni adam diye koynuna alan bir kadının eşiyim. Benim onlara bu hayatta verecek cevaplarım var. Benden beklentileri var. Ben sanatçı olabilirim, ünlü olabilirim, şöhret olabilirim. Onların hepsi ikinci, üçüncü planda. Benim korumam gereken, kollamam gereken hem ekonomik anlamda, hem fiziki anlamda, hem manevi anlamda kollamam gereken bir çekirdek ailem var. Ben bu aileme karşı her türlü maddi manevi saldırıyı bertaraf etmek zorundayım. İster abim olsun, ister annem olsun, ister babam olsun. Saldırma. Saldırmadıkları sürece hepsinin başımın üstünde yeri var. Ama saldırdılar. Sıkıntı o. Yaşadık. Bunu da tecrübe etmemiz gerekiyordu. Hiç istemediğim bir tecrübeydi. Ama yaşadık maalesef. أكيد حياة. Aynen, aynen. عشان ليش انا اسالك بعد دائما مهم عندي عشان اسال هالاسئله مش موضوع جوسب ما يهمني انا دائما احب اخذ دروس عشان في ناس يتابعون هالحلقه يمكن يواجهون بعض الاشياء القريبه عشان موضوع الاهل والزواج الفاذر ان لو المادر ان لو الدوتر ان لو دائما تحس مرات تستوي في حساسيه خصوصا في العالم العربي يمكن في العالم التركي فشوف وايد ناس ضايعين ما يعرفون كيف يحطون الحدود الصحية كيف يتعاملون في هالمواقف عشان هالموقف صعب وايد صعب انك ما تبغى تختار طرف بس مجبر تختار طرف وما حد يفوز في هالمواقف ما في كسبان مثل الحرب ما في حد يكسب في حرب فأحس احاول اخذ منك دروس عشان حتى اي انسان يشوف ويمكن يواجه هالاشياء يقول زي انا شو اسوي كيف ادير هالشيء. Bununla baş etmenin bir yolu yok. Açık söyleyeyim. Gerçekten yok. Şimdi ünlü biriyseniz, tanıştığınız, hayatınıza dahil ettiğiniz, bırakın dahil etmeyi, tanıştığınız, merhaba dediğiniz herkese şu silahları veriyorsunuz. Bir gün beni vurabilirsin. Bu silahı veriyorsunuz. Ben şu an bu silahı oğluma da verdim. Karıma da verdim. Annemde de var. Kardeşlerimde de var. Tanıştığım herkeste var. Çünkü neden? Ünlüsünüz. Siz onları vuramazsınız. Siz onlara zarar veremezsiniz. Ama onlar istedikleri an sizi bir cümleyle, bir kelimeyle mahvedebilirler. Çok büyük zararlar verebilirler.
İşte o silahları hepsine veriyorsunuz aslında. Burada fark şu. Vicdanlı olan, kendini yetiştirmiş olan, duygusal anlamda da kendini yetiştirmiş olan, doğruyu yanlışı ayırt edebilen o silaha dokunmuyor. Ama bu anlamda kendini yetiştirememiş insanlar maalesef ceplerinde o silahlarla, o taşlarla dolaşıyor. Canı sıkıldığında o fırlatıyor sana, atıyor, zarar veriyor. Bunu her ünlü kişi tanıştığı herkese bu silahları verir. Bundan kaçamazsınız. Normal hayatta, normal yaşamda da bunları yaşayan insanlar var mı? Var. Ama orada bir eşit durum var. Yani eşitlik var. O eşitlik biraz daha durumların çözülmesine yardımcı olabiliyor. Burada eşitlik yok. Burada çırılçıplak, savunmasız bir şekilde olan kişi benim. İnsanlar aslında tam tersini düşünüyor. Güçlü olan o. Zavallı olan öbürleri. Hayır. Güçlü olan onlar. Savunmasız olan benim. Çünkü ben insanlara duygularımla bir şey satıyorum. Duygularımla iş yapıyorum. Yani insanlarla benim aramda duygusal bir bağ var. O zarar gördü mü ben zarar görmüş oluyorum. İşte buna zarar vermeye çalıştılar mesela. Hani ben anneme burada 4 katlı bir villada çok güzel bir hayat sundum. Ama annem beni sokağa attı dedi. Şimdi annenin ekranlara çıkıp bu sevdiğiniz sanatçı, bu çok sevdiğiniz sanatçı bakın annesini sokağa attı. İşte o büyüyü, o duygusal bağı koparmak istedi. Ama gerçek o değil. Şimdi ne yapayım ben annemle kavga mı edeyim ekranlarda? Sen bunu yapamıyorsun ama o yapabiliyor. Abim, kardeşlerim bunların birçoğu bunları yaptı. Üzücüydü, çok üzücüydü. Bu çok aslında çok değil, hiç konuştuğum bir şey değil. İlk kez konuşuyorum Enes. Böyle bir şeyi de tecrübe ettik. Etmek istemezdim, olsun istemezdim. Ama oldu. Ben hayatta birçok ağır duygusal bedeller ödemiş bir insan olduğum için bunu da bir şekilde aşacağım. Bu güçlü biriyimdir ben yani. Bunu kendim de biliyorum. Ben bunları aşarım. Bunların altında ezilmem. Yola devam. Hem de eskisinden daha iyi. كان في جلسة ممثلين مال هوليوود وكل واحد كان يقول شو أفضل كوت سمعه يعني. فتوم هانكس قال this too shall pass. يعني الشيء المو بزين بيعدي والشيء زين بيعدي، كل شيء يعدي. اللي انت تشوفه اليوم هالكبر عطى كم اسبوع يمكن يخف، والشيء اللي كان هالصغر يمكن يستوي. يعني الحياة شيء اللي انت تشوفه عظيم يكون عطى اسبوع اسبوعين مشاعرك تهدى، الدنيا تتغير. يعني تعرف شو ذكرتني عشان بعد انت تكلمني وايد عن حياتك الشخصية. الوالدة امي يوم اتطلقت من ابويا كل حد وقف ضدها، كل حد، حتى اهلها. كان على ايامها كان الطلاق شيء يعني اجرام. فكل حد وقف، ما بقول التفاصيل بس حتى اهلها كلهم ما كانوا يكلمونها. واليوم بعد سنين سبحان الله ولا كنا صار عادي يتكلمون ويسلمون على بعض، وتقول وين الحين بس حياة. Ya her zaman şöyle bir şey vardır. Bir şey yaşadığın andan zihnen 5-10 sene ileriye git. Oradan bak o yaşadığın şeye. Şu anki tepkine değiyor mu değmiyor mu o zaman daha doğru karar verirsin. Evet. Hep böyle zihnen bir 5-10 sene ileriye git pardon. Oradan baktığında bir anda tepkin değişebiliyor.
تعرف في شيء جميل أظن بيعيبك. في مقولة تقول حجمك كرجل ولا حجمك كإنسان يساوي الشيء اللي تخليه ينرفزك. عرفت؟ Aynen. Aynen. Kesinlikle. أخلي شيء بسيط يخليني معصب وأكسر، أوكي أنا حجمي، أنا هذا حجمي. بس إذا أقول لا Kesinlikle. ما يستاهل، ما يستاهل راحة بالي، ما يستاهل ولا لا، خلاص نهدي، لا تكبرون الموضوع. Kesinlikle. Kesinlikle. Çıtayı hep yukarıda tutman gerekiyor. Ağrı eşiği derler ya. Eşiği yukarıda tutman gerekiyor. Evet. اي والله. وهذا تعرف يعني واسشان هم من اصعب الاشياء اللي حاط في البشر. كنت مع ضيفه اسمها ميل روبنز، وكنت اكلمها عن الشغل وكيف مرات تدير الناس العاطفيين والايموشنال قالت لي انا استبغى اريحك. قلت لها قولي. قالت لي تخيل كل حد في حياتك عاطفيا 8 سنين وما ترتاح. Çok güzel. وما ترتاح عشان كل شيء بيكون واضح في مخك. في وايد ناس نموهم العاطفي يوقف، يعني انت تشوف عمره 40 سنة بس يتصرف كلنا 16 سنة. Evet. عصب وزعل، شو فيك بيبي يعني، بس هو بيبي عاطفيا، جسديا مش بيبي، بس عاطفيا طفل للحين. İşte o az önce söylediğim şey, duygusal olarak kendini yetiştirememiş insanlar. Yani o evet, yaşı kaç olursa olsun صح. maalesef tepkileri 5 yaşında, 6 yaşındaki, 7 yaşındaki insanlar gibi oluyor. ريد كارد بليز. هالأسئلة كان أسرع يعني وأبسط بس حلوة يعني. أوكي. Evet. Bunu başaramayacağım galiba. Buyurun. لا بتنجح عادي، شو سهلين. زين أغرب حلم حلمته. Gördüğüm en garip rüya. Almanya'da yeni gitmiştim. Bir tane Almanca kanalı açık olan bir radyom vardı. Aynı zamanda da alarmdı. Sabah 5'te kalkmam gerekiyordu. İşe gidiyordum sabah 5'te. Ve Almanca bir kanal açıyordu. Niyeyse rüyamda babamı duyuyorum. Babam Kürtçe bir şarkı söylüyor. Uzaktan da Almanca biri şarkı söylüyor. Ve bir ses diyor ki 10'a kadar sayacağım diyor, canını alacaksın diyor. Ve geriye saymaya başlıyor. 10, 9, 8. Ben baya 1'e kadar canımın çekildiğini hissettim ve bir dediğinde yataktan öyle bir fırladım ki yani tavana neredeyse değecektim. Onu hiç unutamadığım bir rüyadır. Sonra bir baktım babamın sesi dediğim ses radyodan adamın biri konuşuyor. O ilginç bir rüya. تحب الشهرة؟ Zaman zaman. Şöhreti seviyorum. Şöhretin yan etkilerini sevmiyorum. التاكس. Vergisini seviyorum. شو معنى النجاح بالنسبة لك اليوم؟ Bilmiyorum. Buna bir anlam yüklemeye hiçbir zaman düşünmedim. Başarı benim için güzel bir portföy oluşturduğum, güzel bir katalog oluşturduğum anlamına geliyor. Yani bugün biri bana sen kimsin dediğinde Google'a adımı yaz, orada bulursun kim olduğumu diyebiliyorum. لا بس شو قصدي يمكن لبعض الناس النجاح هي العائلة، لبعض الناس هي الصحة، لبعض الناس هي أحلى موفي وأحلى جوائز. أنت بالنسبة لك أوسشان، أنت شو النجاح بالنسبة لأوسشان؟ Başarı benim için çok küçük yaşlarda asla ulaşma ihtimalimin bile olmadığı noktaya hem kendimi hem benimle beraber bana el vermiş, yanımda durmuş, sorumluluğun altında olan herkesi taşıyabildiğim bir yolculuk yaşadım. Bu benim için büyük bir başarıydı. شو علاقتك مع الفلوس؟ Çok kötü. ليش؟ Çok kötü. Ben ticareti
Kötü olduğu için zaten şu an bu aile savaşlarını yaşıyorum maalesef. Şu an bir yıldır öğrenmeye çalışıyorum. Para nedir? Paradan bir kere parayla ilişkim çok kötü. Yani parayı pek seven bir insan değilim. Ama aslında ne kadar önemliymiş ve ne kadar gerekliymiş ve ne kadar önemsemem gereken bir şeymiş son bir yıldır anladım. بتعرف عشان ما حد يثقفنا أستاذ، ما حد يعني ما في المدرسة ثقفونا، لا في بيوتنا، لا أهلنا، فما عندنا financial literacy. يعني نتعلم اشياء بس ما حد يعلمنا شو تسوي في الفلوس. الاغنياء يعلمون اولادهم شو يسوون بالفلوس، اللي جاي من مستوى عادي ولا مستوى فقير ما حد يعلمه ابدا. Ya ben şu an 7 yaşındaki çocuğuma yemin ederim borsayı anlatmaya çalışıyorum ya. Yani benim düştüğüm tuzaklara düşmesin diye. Yani göstermeye çalışıyorum. Bak altın budur, borsa budur, kripto budur. Diyorum ki bak oğlum kripto geleceğin parası. Ondan sonra bir sürü şey anlatmaya çalışıyorum. Ticareti anlatıyorum. Geçen gün bir sürü eski oyuncaklarını, geçen yaz eski oyuncaklarını sokakta tezgah yapıp koyduk. Hepsine 1 lira diye etiket koyduk. Sattırttım ona, ticaret yaptırttım. Evet. Yani öğretmeye çalışıyorum. Ama şurada şöyle bir gerçek de var. Ben sanatçıyım. Yani hem parayı düşünüp hem paraya bu kadar düşkün olup hem de sanatımı yani bu seviyede icra etmeye çalışmam, ikisi çok farklı dengeler. Yani birinden birine çok daha iyi olmam gerekiyordu. Ben bunda iyi oldum, onda zayıf kaldım. Şimdi dengelemeye çalışıyorum. Bakalım. Çok şey öğrendim ama. هل انت صريح مع نفسك؟ Dürüstüm. Ha. مبين. شو اكثر شيء يجذبك في انسان؟ Ee, O ilk yani ona elektrik diyorlar ya hani onun basitçe şeyi elektrik, enerji aldım, elektrik aldım. Ben de ilk cezbettirdiği şey iyi bir insan olduğunu üstünde taşıması. Ya o başka bir şey, o bakıştadır, gülüştedir, tavırdadır. Hani o başka bir şey. Onu anlıyorsun zaten yani artık anlayabilecek yaştayım. Onu gördüğümde ben o insanı severim. Sınıfı, konumu benim için hiç önemli değil. تعرف انا يمكن يكون شيء غريب، بس عشان يوم اسوي الريسيرش اشوف اشياء بسيطه، اشوف بعض الاعلام، اشوف اللي رسلوا لي البي دي اف كذا، ادخل على الانستغرام بسرعه اشوف شو ينزل الشخص. في صوره واحده شفتها لك عرفت انك انسان زين Eyvallah. والله، وبراويك الصوره Teşekkür بعدين ederim. براويك الصوره نفسها، صوره واحده عرفت، قلت اوكي. Teşekkür ederim. شو هو درس خذاك وايد وقت عشان تتعلمه؟ Senden talep edilmeyen şeyleri ısrarla insanlara vermeye ya da yapmaya çalışmak çok büyük bir hata. Kimsenin benden talep etmediği birçok şeyi ben insanlara ısrarla yapmaya çalıştım ve onlara iyilik yaptığımı zannettim. Halbuki çok büyük hem onlara hem de kendime çok büyük kötülük yaptığımı yıllar sonra öğrendim. Biri senden bir şey talep etmiyorsa oraya girme. Talep ediliyorsa buyur gir. حلو. شو هو لو افتراضيا عشان تقدر تدرس كل طفل في العالم درس واحد شو تعلمهم؟ Hiçbir zaman hiçbir şeyin ama hiçbir şeyin aşırısına kaçma. Ne çok sev, ne çok nefret et, ne çok harca, ne az harca. Ne çok uzaklaş, ne çok yakınlaş. O bahsettiğim o artının tam merkezi. Merkezde kalmaya çalış. Merkezde kalmaya çalış. هل في رايك كل الناس ينولدون زينين؟ Yok. Herkesin bir görevi var. İyi ya da kötüyü biz isimlendiriyoruz. Bir film seyrediyoruz. Hani sinemadan örnek vereyim. Bir film seyrediyoruz. Bazen kötü karaktere aşık oluyoruz. Kötü karakteri seviyoruz. Neden? Çünkü bazen iyi dediğimiz insanlara hani
Salaklar bunu. İyi yaptı bunu diyoruz yani. İyi ki yaptı yani. Geri zekalı bunlar falan diyebiliyoruz. Hannibal diye film vardır mesela hani. Biz bir yamyama aşık olduk. Yani sevdik. Ya da Natural Kill Burn filmi vardır. Film boyunca adam öldürür. Ama kahramana aşık olduk. Ya bunun gibi birçok kötüye aşık olduğumuz, kötüyü sevdiğimiz Batman iyi biri mi? Bence iyi biri değil. Batman kötü biri. Evet, evet. ليش؟ Batman çünkü adaleti kendi sağlamaya çalışıyor. Asıl o şehrin adaletinin üstünde görüyor kendini. Şehrin polisinin de savcısının da üstünde görüyor kendini. Ve şehri aslında zaman zaman kaosa sürüklüyor. Biz o kaosu izliyoruz. Bize bir şey izletmeye çalışıyor ama temelde aslında kötü biri. Belki de o yüzden ismi Batman. Bilmiyorum. Yani bilinçli yapılmış bir şeydir. Bilmiyorum ama seviyoruz adamı. O gücü seviyoruz. Bazen kötüyü seversin. Yani şöyle söylemeye çalışıyorum. Ne iyi ne kötü onu bilemezsin. Ben haklı ya da haksıza bakarım. Yani biri kendini savunabiliyorsa sen bu kötülüğü niye yaptın dendiğinde seni ikna edecek bir savunma yapabiliyorsa diyecek bir şey yok. المشكلة أنا أحب باتمان الحين خرب علي. Ben de severim, çok severim. شو أفضل نصيحة حد قال لك إياها؟ Bu da geçer. Askerdeydim. 23 yaşındaydım. Yeni şöhret olmuştum. Beni bir anda askere aldılar. Ve askerliğimin 2. ayında revire çıkmıştım. Yani hastaneye gitmiştim rapor almak için. Onun bahçesinde otururken yaşlı bir amca yanımdaydı. Beni bir tanıdı. Torunu falan dinliyormuş şarkı. Sen şey değil misin dedi ya. Evet amca dedim. Dedi, ne zamandır dedi askerlik? Dedim, şafak kaç dedi yani ne kadar kaldı? Dedim amca 18 ay vardı. Bu da geçer dedi. Geçer dedi öyle bir geçer ki dedi hatırlamazsın bile dedi. Bunu demiş bir de aradan 35 sene geçmiş. Geçmiş. Unutmadığım şeylerden biridir, anlardan biridir. أنا مستمتع وايد ترى في اللقاء. Evet ben de. Evet. إذا تقدر تغير شيء في ماضيك شو بتغير؟ Birçok şeyi değiştirmek isteyebilirdim. Fakat ama bu adam olur muydum onu bilmediğim için o riske girmem. Ne yaşandıysa yaşandı. Ne olduysa oldu. İyisi, kötüsü, yanlışı bu adamı oluşturdu. Yani bu adamın oluşabilmesi için onların hepsinin yaşanması gerekiyordu. Bugün birisi seni yine böyle görmek istiyorum diyorsa o zaman başa döndüğümde onların hepsini tekrar yaşamam gerekiyor. Aradan bir şeyi değiştirdiğimde burada da olamayabilirdim, bu adam da olamayabilirdim. O yüzden hani bununla da kavga etmenin bir anlamı yok. صح. أنا نفسك نفس التفكير. أخاف أغير أي شيء في الماضي. شو شيء كان يسعدك قبل بس ما يسعدك الحين؟ Daha önce beni mutlu eden çok gezmek. Çok gezmek. Ya eskiden gerçekten de hani orayı göreyim, burayı göreyim, oraya da gideyim, şuraya da gideyim falan. Şimdi eşimle ya da çocuğumlaysam hala keyif veriyor ama tek başıma artık hani oraya gideyim, buraya gideyim artık. Bir şey ifade etmiyor. Bir yerden sonra her yer aynı geliyor bana artık. Yani bir yerden sonra dünyanın her yeri aynı. صح. Yani bir şey değişmiyor. بس لازم نجيب سمرة دبي ونغير رايها. Dubai'den. Tamam. Tamam. O senin dediğin yerlere o zaman gezdirmemiz lazım. صح. شو سؤال يتكرر في عقلك وما حصلت له جواب؟ Bilmiyorum ya. Bunu hiç düşünmedim.
Çok sorularla boğuşmuyorum. Yani belki de ondan. عندنا الكوكولوجي سالي you have it. This is a nice question. I think you'll like it. ما شاء الله حاطينه ضرب بعد. Aha. اوكي حلو. جاهز حق سؤال فيه خيال؟ Peki. اوكي. هذا سؤال يحتاج خيالك، فتخيل معايا. يمكن من زمان ما سألت السؤال، فأنا بعد ريفرش. فتقدر تغمض عينك؟ اوكي. الحين تخيل الصحراء فاضية فاضية فاضية، ما في ولا شيء في هالصحراء، حتى أنت مش موجود فيها، بس تشوف صحراء. ومرة واحدة تشوف مكعب كيوب. اوصف لي المكعب. Parlak çerçeveleri var. Büyük. Merak uyandırıcı. اوكي. كم حجم الكيوب؟ Büyük. Bayağı büyük. يعني قد البيت؟ Büyük. Çok büyük. Gerçekten çok büyük bir küp. اوكي. وهل شفاف نقدر نشوف داخل ولا ما نقدر نشوف؟ Şeffaf. Hayır, içini görmüyorum. اوكي. ما تشوف جواته. اوكي. وهل موجود على التراب ولا داخل ولا يطير؟ Toprağın üstünde. Hatta Hala bir toprağı. kısmı toprağa gömülü. اوكي. بعد المكعب تشوف لادر سلم. وينه؟ Küp duruyor mu hala orada? Tutayım mı zihnimde? Merdiven هي المكعب موجود والحين طلع سلم. وين السلم اللادر؟ gökyüzünden bana doğru küpün üstünden çıktı. ومن شو مسواي؟ Hayır. Beton. اوكي. Ya da demir. Demir. Hayır. اوكي. وهل كم طوله؟ فوق 12 سلم ولا اقل؟ Yok. Çok daha fazla. اوكي. بعد السلم تشوف حصان خيل. وين الحصان؟ At merdivenin hemen yanında. Aşağıda belirdi şu an. اوكي. وش ياس يسوي؟ واقف؟ Duruyor. اوكي. وكيف شكل الخيل؟ Çok güzel görünüyor. Kahverengi. Parlak tüyleri olan. Güzel bir kuyruğu, yelesi var. Üstünde şeyi yok. Eğri yok. اوكي. بعد الخيل تشوف ورود. وين الورود؟ Tam önümde belirdi şu an. Ayaklarımın önünde. بس انت مش موجود. انت المكعب ولا قصدك السلم ولا Ben الخيل؟ yokum. Ama bana en yakın yerde şu an görüyorum onları. Şuralarda. اوكي. وين الورود من المكعب ولا السلم وهالاشياء؟ Küpe göre çiçeklerle küp arasında herhalde bir 15-20 metre var. اوكي. بعد الورود تشوف عاصفة. وين العاصفة؟ Küpün arkasında. خلف المكعب. وعاصفة كبيرة ولا صغيرة؟ Küçük. كوتشيك. اوكي. وهل يأثر على أي من الأشياء اللي تكلمنا عنها؟ Yok. Hayır. Etkilemiyor. حلو. يلا افتح عينك. اوكي. يلا اشرح لك. Haydi bakalım, merak ettim. أصلاً هاي دراسة من عالم سايكولوجي ياباني. اوكي. ويشتغل على السبكونشس اللاواعي. اوكي. فالكيوب المكعب هو انت. فالمكعب الكبير معناته الانسان الايجو والثقه مالته زينه، عنده جود كونفيدنس. اوكي. فالثقه اللي عندك ومبين ما شاء الله يعني فيك ثقه. اوكي. بعد قائد زين، جود ليدر.
الشخص اللي مكعب يمكن صغير يمكن شوي خجول أكثر ولا انطوائي أكثر، فهذا المكعب. أنت قلت إن المكعب على الأرض. المكعب على الأرض معناته، أنا أستقرب بالإنجليزي فسأترجم، تحب ترتب الأشياء في عقلك وأنت إنسان مستقر وايد براكتيكال، مثل ما أنت قلت براكتيكال بيرسون. قلت لي ما أحلم وايد، أنا إنسان براكتيكال. أوكي. وإنسان تعرف منو أنت وشو تحتاج وشو تبى من الحياة. أوكي. وقلت لي إن المكعب مش شفاف فما نقدر نشوف داخل، فإذا المكعب solid يعني ما تشوفه، أنا بقول بالإنجليزي أسهل لي you're fully formed individual who is hard to manipulate. يعني خلاص كونت نفسك كإنسان وايد صعب حد يتلاعب معك. إذا كنت قايل لي هذا الإنسان له جواب ثاني، إذا كنت قايل لي لا الموضوع شفاف من داخل شيء، معناته أنت لين الحين تنضج وتكبر في الحياة، ولين الحين مش عارف يعني إنسانك الداخلي لين الحين يباله شغل. أوكي حلو. باي. السلم اللادر هم الأصدقاء والعائلة. أوكي. فأنت قلت إن السلم فوق المكعب يعني فوقك أنت. أوكي. وقلت إن السلم طويل، إذا أنت تشوف السلم فوق المكعب معناته مثل تحترم ولا نظرتك عالية للأصدقاء والعائلة، تقدرهم تقدير يعني. وإذا السلم يلمس المكعب هذا معناته في علاقة مقربة بين الأصدقاء والعائلة ومعك أنت، وتقدر وإذا هم على المكعب أنت تحتاج مرات الاستشارة، تحتاج تستعين بأصدقائك ولا عائلتك عشان تحل بعض المشاكل في الحياة. أوكي. وإذا السلم طويل معناته عندك معارف وايد بس أصدقاء قليلين. أوكي. الخيل، الحصان هو سمر الزوجة ولا البارتنر، فهي أنت المكعب هي عندك بعد فوقك، فأنت تقدرها تقدير عالي ومقربة وايد منك، وبعد قريبة من السلم. يعني أنت عندك في حياتك أنت هني عندك زوجتك مهمة وايد، حتى العائلة والأصدقاء مهم، وكلهم هالثلاثة يكونوا مهمين لك في حياتك. قلت she has a saddle. if the horse has a saddle على أنت تحس بالأمان معاهم. وإذا ما في saddle معناته your partner is uncontrollable and unpredictable. فالحمد لله في saddle يعني. الحمد لله في saddle. أوكي. وقلت أنها شكلها كان جميل وش عارفة أنت الجمال والشكل شكل الإنسان وايد مهم حقك أنت، أكيد أرتست يعني فلازم يعني. أوكي. أنا ما سألتك السؤال، الورود كانت بصحة جيدة ولا ذابلة؟ Hepsi bembeyaz papatyalardı. Sağlıklı. فالورود هم ولدك أطفال، فمهم إن مرات الورود الناس يفكرون إن الورود وايد قريبين من المكعب، هذا شيء زين، هذا مش دائما شيء زين. ها معناته عندك قلق وايد عالي وعندك co-dependent relationship، يعني بزيادة أنت لاصق في الأولاد ما تخليهم يتنفسون. أنت قلت في بعض الأمتار ما بين المكعب وبين الورود، وهاي هو الديستنس اللي زين، المسافة الحلوة. وهذا شيء وايد مهم. فأنت حطيت ولدك كوزي وأنت زوجتك وأصدقائك. والثاندر ستورم ولا العاصفة هي المخاوف والتحديات اللي في الحياة. وقلت صغير كوتشيك أظن قلت بالتركي، وقلت بعيد. فإذا بعيد معناته you're living your life with little worry، يعني مو ماخذين شيء، مو big threat. وإنك تقدر وعندك الثقة في نفسك إنك تقدر تحل المشاكل. أوكي.
واللي حلو قلت انه ما يتاثر على اي من العناصر، يعني لا في الخيل ولا في السلم، فالعاصفه موجوده بس انت عندك الثقه والتمكين انه I got this، يعني انا بحل من مشكله مش كبيره. هاي. Bütün bu sohbetimizden sonra bunlar tutarlı geldi mi sana? هاي Okey. هاي فانت شو رايك؟ Teşekkür ederim. Güzel güzel. هاي Çok ilginç. فانا بيني شو وبينك ilginç. مرات وبين الجمهور، بيني وبينك هل تيست يبين لي لو انسان كان كذاب كل هالفتره ولا لا؟ Tabii tabii. Yani şimdi ben onca sohbetten sonra bu testi tam tersi تناقض. ايه هاي مشكله. üçkağıtçı konumuna düşerdik burada. زين قل لي شو اكبر خوف في حياتك؟ Tabii ki şu an en büyük korkum yani çocuğum, eşim, onlara karşı yeterince güvenli alan sağlayamamak. Onun dışındaki her şey paraydı, puldu, şöhreti. Şöhrete çok bağımlı biri değilim bu arada. Para da biter, şöhret de biter. Şöhret de çok gelir, para da çok gelir. Yani onlar gelip giden şeyler. Ama sağlık, güvenli alan, şu an hayatımda daha önce hiç olmadığım kadar kendimi sorumlu hissediyorum. Bu. وشو اكثر كلام جارح حد قال لك اياه؟ Çok var ya. Mesela kim olduğunu söylemeyeceğim. Yıllardır benim bu yaptığım işten dolayı kazandığım paralarla baktığım insanlar, artistlik yaparak, sinemacılık yaparak, şarkıcılık yaparak, buradan kazandıklarında hem de çok zor şartlarda yaparak, bedellerini ağır ağır ödeyerek bu işleri yapıp buradan kazandığım paralarla çocuklarını okuttuğum, hastanelerini karşıladığım, ev kiralarını verdiğim, yemeklerini, kıyafetlerini, her şeyini karşıladığım insanlar bir gün bana kızdıklarında artist, artist diye laf etmişlerdi. O ağrıma gitmişti. Evet, artistim ve o artistlikten 30 yıldır ekmek yiyorsunuz. Ama o aslında onu bana hakaret etmek için söylemişti. تعرف مرات أوزجان في ناس، وهاي موضوع مشكلتهم هم من مشكلتنا نحن يعني، بس في ناس ما تصفق لك بحرارة، تعرف يعني تصفق بس ما شيء مش يعني Hasetlik مش diyoruz biz ona. Haset. Hasetlik. مرات الناس القراب وتحس تحس في شيء، يعني يحبك بس يكرهك، بس يحبك بس يكرهك في مكان رمادي. Maalesef. احس من الاشياء اللي وايد تجرحك انت ناكر الجميل. Evet. Evet. نفس الشيء. Ve ağır bir şey. Nankörlük ağır bir şey. Yani kimseden şey beklemiyorsun. Beni övün, beni teşekkür edin, bana kapanın. Hani onları istemiyorsun yani. İstediğin, beklediğin şey bu değil. Ya nankörlük yapma. Hani bu kadar basit. صح. Bu kadar basit. صح. Saldırma. Engel olma. Zarar verme. 100%. Evet. خلك نيوترال بس لا تضرني. Evet, evet, evet. Bu kadar. Onu başaramıyorlar maalesef. منو شخص رحل وكل ما تتذكره قلبك يحزن؟ Yani annemle babam ayrıldıklarında
Biz tabii ki haliyle annemizi çok koruduk. Annem çok öfke duyuyordu babama karşı. Haklıydı da. Haklı olduğu tarafları da vardı. Okey. Ama eş olarak haklıydı. Yani babamın eşi olarak haklıydı. Ama bizi de uzaklaştırdı haliyle. Biz de annemizi korumak için kadın, babaya mesafe koyduk. Sonra aradan yıllar geçtikten sonra babam bize yaklaşmak istedi. Bunu da çok doğru yollarla yapamadı. Beceremedi. Okey, onu da anlıyorum. Çünkü ben şöhret oldum falan. Fakat babam bunu yanlış yaptığını, yanlış yollarla bize yaklaşmaya çalıştığını anladı ve pişman oldu ve özür diledi ve 20 yıl uzaklaştı. Yoksa benim babam da isteseydi ben de istiyorum, bana da bunu ver, bana da şunu ver diyebilirdi. Hayır. 20 yıl yaptığı şeyin yanlış olduğunu anladığı an gitti. Gitti derken tabii ki görüştük, tabii ki elimiz hep üstündeydi ama hiç ortalığa çıkmadı, hiç bir şey talep etmedi. Ve o 20 yıl, işte bu 20 yıl boyunca sadece ve sadece annemi korumak adına babamdan bu kadar uzaklaşmış olmak bana sonradan çok koymaya başladı. Babam vefat ettikten sonra. Çok koymaya başladı. Yani o senle onun arasındaki bir sorundu. Biz niye buna dahil olduk? Ya da ne bu öfke, ne bu kin? Hiç mi senin payın yok mesela babamla olan ilişkinde bu noktaya gelinmiş olmasında? İnsanlar bazen öyledir yani. Hep üstündeki şeyi atar, karşı taraf. Bütün sebep o der. Hiç dönüp ya benim de bir payım yok mu bunda ya? Hani bir payıma düşeni ben de yaşayayım demez. Bu mahkemeyi doğru yapamadık galiba. Bu mahkemeyi doğru yapamadığımızı düşündüğüm için biraz o 20 yılı babasız geçirmiş olmak. Zaten çocukluğumuz babasız geçti. Ama özellikle o 20 yılı hani babamın özür dilediğini, pişman olduğunu hissettiğini anladığım andan itibaren belki biraz daha yakın davranabilirdim. Ama şöyle de bir gerçek var. Belki yakın davransaydım daha kötü şeyler yapacaktı. Onu da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Sorular. Ya bir laf vardır. İnsan hep bir pişmanlıkla ölür. İstisnasız. Ya yaptıklarından ya yapmadıklarından. Hani yapsan da pişman olursun, yapmasan da pişman olursun. İnsan hep pişman ölür. O yüzden bunları tartışmak, bunları düşünmek, bunları yüklemek, bu yüklerle yaşamak çok doğru bir şey değil yani. Bir yerden sonra içinde bütün bunları halledip hayatına devam etmen gerekiyor. Hallettim. Yani böyle bir sıkıntı yaşamıyorum artık. متى آخر مرة حضنت الوالد؟ Hastaydı 5 sene önce, 6 sene önce vefat etti. Hastanede sarıldım. Çok ilginç bir şey yaşadım tabii. Aynı hastanede oğlum yukarıda doğdu, babam aşağıda vefat etti. Öyle bir an yaşadım, evet. إذا قدرت أنت تكتب بتحب تكتب؟ إذا قدرت تكتب رسالة لبابا اليوم ويقراها شو بتكتب له؟ Yazmazdım.
Çünkü tartışmanın faydasız olduğu ilişkilerim oldu benim ailemle. Benim ailemdeki böyle bir şanssızlık yaşıyorum ben. Benim ailemdeki kimseyle tartışamazsın. Kimseyle tartışamazsın. Hiçbir tartışmayı da kazanma şansın yok. O yüzden o boşa bir kürek olurdu, boşa bir çaba olurdu. Tartışmazsın. شو تتمنى أهلك يفهمون؟ في شيء تتمنى إنه يفهمون؟ Hayatın bir gün biteceğini anlamalarını isterdim. Hepsi 1500 sene yaşayacak zannediyorlar kendilerini. Öyle bir sıkıntıları var. Hayatın bir gün bitecek olduğunu, başkasının hakkına, hukukuna elini uzatmamaları gerektiğini, herkesin kendi hayatı, herkesin kendi yaşamı, kendi sorumlulukları olduğunu, önceliği insanın bazen onlar olabilir, buna o kadar da öfkeyle yaklaşmamak gerektiğini, bunları anlamalarını çok isterdim. Bu olmadı, bu gerçekleşmedi. Hepsinden bahsetmiyorum bu arada. Hani ben bunları konuşurken problem yaşadığım, bu basına yansımış, insanların maalesef hiç istemesem de şahit olduğu şeylerden bahsediyorum. Yoksa ailemde birçok, 3 tane kız kardeşim var. Mesela benim canım ciğerim. Çocukları var, yeğenleri var. Hepsi benim canım ciğerim. Yani hepsinden bahsetmiyorum. Bir kısmı maalesef böyle çıktı. تحس الوالدة واختك بيشوفون هاللقاء؟ Bilmem, izleyebilirler. تحس إنه في شيء مفروض يسمعونه منك عشان يمكن ما في شيء مباشر بس يسمعونه من طرف من هاللقاء؟ Benden duymaları gereken her şeyi duydular. Her şeyi söyledim. Anlamadıklarını, anlamayacaklarını, faydasız olduğunu da hissettiğim andan itibaren de sustum. O yüzden onun çok bir şeyi yok. Yani direkt onlara ulaşsın diye uğraştığım bir cümlem, bir kelimem yok. Sadece çok kendi canlarını da çok yaktılar. Benim canımı da çok yaktılar. Hiç olmaması gereken, gelmemesi gereken yerleri, işleri sürüklediler ve bunda da bütün sorumluluğu karşı tarafa atıp biz yapmadık ki, bizden değil diye bir temiz bir yere kendilerini çekmeye çalıştılar. O yüzden de maalesef hepsiyle demeyeyim, bu sorun yaşadıklarımla bütün ilişkilerimi tamamen kestim. Tamamen kestim. Sadece belli başlı görevlerimi yerine getiriyorum ama duygusal ilişkilerimi kestim. Yapmak zorunda kaldım maalesef. نروح لكوزاي. Hatta gidelim hep onda kalalım. Boş ver gerisini. حبيبي الله يحفظه. Abi ya, amin cümlemizin. إذا كوزاي بعد ما أنا وأنت نروح خلاص يعرف إنه عنا هالمقابلة على اليوتيوب فكل ما يحتاج بابا يعرف إنه لو يروح على هاليوتيوب يكتب ويسوي سكيب لين هاللقطة. شو تحس ولدك مفروض يسمع من أبوه؟ Aile önemlidir. Benim yaşadıklarım sana örnek olmasın. Önemlidir. Ailenden, hayatta kalanlardan uzak durma. Fakat onlar senden bir şey talep etmediği sürece onlara sürekli veren insan olma. Bir gün vermeyi kestiğinde en büyük düşmanları olursun. Kadınlara karşı saygılı ol, kadınlara karşı sevgi dolu ol. Fakat hiçbir sırrını seviyorum diye, aşığım diye herkese anlatma. Dostlarınla, arkadaşlarınla hep bir mesafeli ve mümkünse senin hayatına katkı sağlayacak insanlardan seç. Neyi okuduğun, hangi mesleğe sahip olduğun hiçbir önemi yok. Mutluysan, neyi yapıyorsan orada kal. Onun içinde kal. Az kazanmak ya da çok kazanmak hiç o kadar hayatı değiştiren bir şey değil.
mutlu olmak kadar kıymetli bir şey yok. Bazen kağıt toplayan bir adam, bazen bir inşaat ustası Bill Gates'ten daha mutlu olabilir. Dünyanın en zengin adamından daha mutlu olabilir. Mutluluğun ne olduğuyla bağlı. Ve asla ve asla elinden alınamayacak şeylerle mutlu ol. Bu bazen bir çay, bir simit olabilir. Onu kimse elinden alamaz. Sahip olabildiğin şeylerin hepsinin bir gün kaybolabilecek şeyler olduğunu bil. O yüzden maddeye bağımlı olma. Kazan, kazanmayı bil. Paranın hesabını bil. Ne çok cimri ne de çok müsrif biri asla olma. Kazanmak önemlidir. Maalesef günümüz dünyasında birçok çevrede paran kadar, ekonomik gücün kadar bir değerlendirmen olacak. Seni öyle değerlendirecekler. O yüzden oralardan da yapacağın iş potansiyellerini kaçırmamak için hiçbir zaman kendini ekonomik anlamda sıfırlama. Hep bir güvence altında bir yerde koruduğun paran, pulun, malın hep olsun. Her şeyi riske atma. Ve seni çok sevdiğimi bil. Senin için bu saatten sonra her şeyi senin için, sana bırakmak için benden sonra da en az benim kadar onlara sahip çıkabil diye şu an her şeyi üretiyorum, yapıyorum. Ve şu an hayatımın en büyük sevgi pıtırcığız. Bugün okulda karne aldı. Arabaya bindirirken baba çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın hiçbir şey olmazdı dedi yani. Oo. Bitti. Geri kalan her şey yalan. شوف تعبتني أنا معك الحين. أولادنا اثنيناتهم هالأسبوع سووا شيء حلو يعني أنجزوا شيء تعرف وحس أنا مالي دخل وايد بس استانست أشوف شهادات وأشوف يعني كل الحمد لله يعني حصلنا أولاد زينين Çok تعرف şükür. Çok şükür. Çok şükür. Allah bağışlasın. آمين. أوكي سؤال غريب إن شاء الله بعد عمر طويل إذا توفيت تحس منو أكثر إنسان بيجلس عند قبرك؟ Çok şükür şu an gerçekten de yakınımda beni çok seven insanlar var. Herkesi kaybetmedim. Bunların hepsinin geleceğini tabii ki biliyorum ama eşim ve çocuğum Samar ve Kuzey oradalar, olacaklar yani onu biliyorum. إن شاء الله. آخر سؤالين. إذا ناخذ هذا سؤال افتراضي. إذا آخذ قلبك وحطه برا شو قلبك يقول لك؟ Çok fazla merhametlisin, çok fazla safsın be Özcan'ım. Biraz bunları dengelesek mi derdi. Çok saflık yaptım. Hadi saflığım benim beynimle alakalı olsun. Kalbimle alakalı çok fazla merhamet hatasına düştüm. Yani çünkü neden? Senin o merhametini herkes bazen herkes demeyeyim ama çoğu insan kullanıyor. Çoğu insan kullanıyor. صح. Yani senin o merhametin birçok kişinin gelir kapısı haline gelmeye başlıyor. Buna bazen çok izin verdim yani. Buna çok müsaade ettim.
اوكي اخر سؤال. اوزcan في كلمة. Hiç bilmiyorum ya. Özcan tek kelimede ne olurdu? Sabır. صبر. شكرا. Teşekkür ederim. Thank you.